Merhaba arkadaşlar. Doktor bebeğimizi örmeye devam ediyoruz. Ayağını ve bacağını öreceğiz. Biraz ince bir bebek olacak arkadaşlar. O yüzden bacağı çok dümdüz değil, ayağı da öyle. O yüzden biraz ayrıntıları var. İki tane öreceğiz bundan. Aynısından iki tane öreceğiz. Ve bitireceğiz arkadaşlar ayak yapımını da. Ayak yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Tığım her zamanki gibi 2,10 milim. 2,10 milim kullanıyorum arkadaşlar. Hani atlamışımdır, belki söylememişimdir diye tekrar hatırlatayım dedim. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çektim. Ben başlangıcı da zincir olarak sayıyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Ve ikinci zincirden itibaren başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir yaptım. Son halkanın içine 4 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bu halkanın içine 4 tane, şu ipi şöyle dolayalım arkadaşlar, sık olsun orası. 2, 3, 4 ve sıradaki sık iğnelerin içine arkadaşlar 3 tane sık iğne yapıyorum arka arkaya ve son halkaya 3 tane yapacağım. Bakın, buraya 3 tane yaptım. Arka arkaya 3 sık iğne yaptım. Şimdi şu son halkanın içine 3 tane yapacağım. 2, 3. Sayımız arkadaşlar 14 oldu. Şimdi buradan devam ediyoruz. Spiral şekilde öreceğiz. 14 sık iğne arkadaşlar. İkinci sıradan 8. sırada dahil. İkinci sıradan 8. sıraya kadar, 8. sırada dahil arkadaşlar. 7 sıra öreceğim arkadaşlar. 14 sık iğnem oldu bu sırada. Başladım. İlmek belirleyicimi buraya koydum arkadaşlar. Bir sık iğne yaptım. 14 tane öreceğim. Yani 14 sık iğne olarak arkadaşlar. Şimdi ikinci sıradayız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir sırada dahil. 7 sıra toplamda. 14 sık iğne yapalım. Arkadaşlar 8 sıra ördüm toplamda. Yani 7 sıra daha örmüştüm. Bir sıra yapmıştım. Toplamda 8 sıra oldu. Şuradan sayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan 8 sıra ördüm. İlmek belirleyicimin olduğu yere geldim arkadaşlar. Bitirdim. Şimdi burada iki sık iğne öreceğim. İpimi çıkarıyorum. 2 sık iğne örüyorum arkadaşlar. Sıkı yapalım arkadaşlar. Çünkü açılmasın. İçine tel kullanmayacağım. Tel kullanmadığım için sıkı dolduracağım bacaklarını. Bakın arkadaşlar, 2 sık iğne yaptım. Biraz ortalamak istedim bunu, onun için. Şimdi geri dönüyorum arkadaşlar. Bir delik atlayacağım. Geri döndüm. Bakın, şu deliği atlıyorum. Hemen dibindekini. Yani şunu atlıyorum. Buna yapıyorum. 8 tane sık iğne yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Dönüyorum. Bir delik atlıyorum. Yine bakın, bir delik ilk burası oluyor arkadaş. Onu atlıyorum. İkincisinden başlayarak 6 tane sık iğne yapacağım. 2, 3, 4, 5 ve 6. Dönüyorum arkadaşlar. Bir delik atlıyorum. 4 sık iğne yapıyorum. Buraya atlıyorum yine. 4 sık iğne. 1, 2, 3, 4 sık iğne. Dönüyorum arkadaşlar. 2 tane sık iğne yapıyorum.
1, 2. Şimdi yandan devam edeceğiz arkadaşlar. Yandan 4 tane ilmek çıkaracağız. Bir tane buradan, bir tane buradan, üç oldu. Bir tane de buraya batıyorum arkadaşlar. 4. Şimdi önde 5 tane sık iğnem kaldı arkadaşlar. Önde 5 sık iğnem kaldı. Bakın. En son şuraya batmışım arkadaşlar. 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5 sık iğne. Bu 5 sık iğneyi ilmek kaydırma yapacağım. Şuna batmayın arkadaşlar. Ona batmışız. Bakın onu saymıyoruz. Hemen yanındakine 1, 2, 3, 4 ilmek kaydırmayı böyle yapıyoruz. 5. Beşinciyi de yaptık ilmek kaydırmayı. Şimdi buradan yine 4 tane sık iğne çıkaracağım. İkinciyi battım. Bir tane de buraya batıyorum. Bir tane buraya batıyorum arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimizi buraya koyacağız artık. Burada kalacak arkadaşlar. Bacak sonuna kadar. Şimdi buradan itibaren şimdi arkadaşlar burada sayım 15 sık iğne oldu. Buradan buraya kadar 15 sık iğne oldu arkadaşlar. Şimdi 4 tane sık iğne yapacağım. Arkadaşlar buradan itibaren başlıyoruz. Bakın. 1, 2. Bu arkadaki 2 sık iğne arkadaşlar, şaşırmayalım. Şu yandaki 4 sık iğneye geçeceğiz şimdi. 2, 3, 4 tane ördüm. Ve bu 2 tanesini birlikte alıp eksiltiyorum arkadaşlar. 2 tanesini birlikte aldım. Eksilttim arkadaşlar. Şimdi öndeki 5 tane ilmek kaydırmaya geldik arkadaşlar. Bakın burası, şurası. Buradan başlıyoruz yine. 1, hemen yanındakine dibine batıyoruz arkadaşlar. Bakın ilk battığımız, bir önceki sırada battığım yere batıyorum. 2, 3. Yani sık iğnenin, ilmek kaydırmanın üstüne batmıyoruz. Bir önceki sırada yaptığımız deliğe tekrar batıyoruz arkadaşlar. 4 ve 5. İlmek kaydırma, yani dipten yaptık yine arkadaşlar. Bakın böyle 2 tane ilmek kaydırma yan yana oldu. Şimdi burada eksilteceğim yine arkadaşlar burada. Bakın bu 2 tanesini eksiltiyorum. İkisini birlikte aldım arkadaşlar. Eksilttim. Burada 2 tane sık iğnem kaldı. Burada sık iğneleri atlamayalım arkadaşlar. Şurada karışmasın. Burada sonda 4 tane sık iğnem kalıyor. Onların ikisini birlikte aldım, kestim. 2 tane daha ördüm. Ve sayım 13 sık iğneye düştü arkadaşlar. İlmek belirleyicimizi her sırada alıyoruz yeni yerine. Şimdi burada bir tane eksiltiyorum arkadaşlar. Arkada bakın böyle eksilteceğim. Ve 11 tane sık iğne öreceğim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar öreceğim yani. Arkadaşlar sıra sonuna kadar öreceğiz ama bir dakika, şurada bir şey göstereceğim. 2, 3. Bu ilmek kaydırmaları artık önden 5 sık iğne olarak alacağız. İlmek kaydırma yapmayacağız artık arkadaşlar. Bakın burada 5 tane ilmek kaydırmam var önde. Kaç tane sık iğne yaptım? 3, 4 tane yaptım arkadaşlar. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. İlk 2 tanesini eksilttik. Bakın sıra başımız burası. Bir tane eksilttik. 3 tane daha ördük. İlmek kaydırmaların olduğu yere geldik arkadaşlar.
Şimdi bu ilmek kaydırmaları bakın böyle üstünden alacağız. Sık iğne gibi yapacağız artık. Alttan almıyoruz. Bir, yani ilmek kaydırmaların üstüne sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, bir tane kaldı ilmek kaydırmam. 5. Burası sık olduğu için arkadaşlar ilmek kaydırmalar biraz zor oluyor. Burada 3 tane daha sık iğnem kaldı arkadaşlar. Birincisini ördüm. 2 ve 3. Toplamda sayım 12 sık iğneye düştü arkadaşlar. 12 sık iğneye düştü. Bu arada arkadaşlar buradan elyaf dolduralım birazcık içine. Şu burun kısmına elyaf dolduracağız. Burun kısmına arkadaşlar güzelce dolduralım elyafı. Topuğa daha sonra bir üst sıralarda da doldurabiliriz ama şu burun kısmını güzelce doldurmamız gerekiyor. Doldurdum arkadaşlar. Şimdi 3 sıra 12 sık iğne öreceğiz. 3 sıra 12 sık iğne örelim. Ondan sonra ilmek belirleyicimizin yeri burası arkadaşlar. Onu unutmayalım. Çünkü ona göre hep sayılarını vereceğim. 3 sıra daha örelim arkadaşlar 12 sık iğne. Arkadaşlar ilmek belirleyicimi buraya aldım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırıyorum arkadaşlar. Aynı yere batıyorum, arttırıyorum. Yandan devam ediyorum. 10 sık iğnem kaldı arkadaşlar. Sıra sonuna kadar 10 sık iğne öreceğim. Bir sıra ördüm arkadaşlar. Yani 10 sık iğne yaptım, arttırdım. 10 sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi 2 sıra daha sayım 13 oldu arkadaşlar. 13 bir tane arttırdık, 13 oldu. Şimdi 13 sık iğne olarak 2 sıra öreceğim. 1 2 sıra daha 13 sık iğne örelim arkadaşlar. Arkadaşlar 2 sıra daha ördüm. İlmek belirleyicimi buraya takacağım. İçini güzelce elyafla doldurdum. Topuk kısmını, bilek kısmını arkadaşlar elyafla doldurdum. Her 5 sırada bir arkadaşlar doldurursak düzenli ve ayarlı bir şekilde dolmuş olur. Eşit dolmuş olur arkadaşlar. Elyafı doldurdum bakın. Buruna ve şu bilek kısmına. Şimdi 3 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 sık iğne yaptım. Bir tane arttırıyorum yine. Ve 9 sık iğne yapacağım arkadaşlar. Kalan 9 sık iğneyi öreceğim sıra sonuna kadar. 3 tane yaptım, bir tane arttırdım ve 9 sık iğne. Sayım 14'e çıktı arkadaşlar. 14 sık iğne olarak 10 sıra öreceğiz arkadaşlar. 10 sıra daha 14 sık iğne yapalım. Dize kadar 10 sıra daha örelim. 10 sıra ördüm arkadaşlar. 14 sık iğne. Belirtecimi yerini kaybetmiyorum arkadaşlar. Aynı yere yine takıyorum, aynı hizaya. Şimdi burada 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 sık iğne yaptım. 2 tane eksiltme yapacağım. 1 2 4 tane yine sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 ve son kalan 2 sık iğne arkadaşlar 2 tane arttırma yapıyorum. Çift batıyorum. Bu arada arkadaşlar elyaf güzelce doldurdum buraya kadar içini. Siz de unutmayın, doldurun arkadaşlar. Bir sıra şimdi yine sayımız 14 arkadaşlar. 2 eksilttim, 2 arttırdım önden. Önden arttırdım, arkadan kestim. Sayım değişmedi arkadaşlar. Yine 14 sık iğne olarak bir sıra öreceğim. Bir sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi yine 4 sık iğne yapacağım. Yaptım.
Eksiltmelerin üzerine geldim arkadaşlar. Bu eksiltmelerin üzerine 2 tane arttırma yapıyorum. Her birine çift yapıyorum. 2 tane çift yani. Şimdi yine 4 tane sık iğne öreceğim. Ördüm. Burada 2 tane eksiltme yapıyoruz. Arttırmaların üstünden eksiltiyoruz arkadaşlar. 2 tane eksiltiyoruz. Sayım yine 14 oldu arkadaşlar. Değişmedi. Şimdi 35 ve 36 yani sıra sayısı 35-36 oluyor arkadaşlar. Ben onu vermedim size. 2 sıra daha 14 sık iğne öreceğiz. Arttırma eksiltme yapmadan 2 sıra daha örelim. 2 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 örüyorum. Bir tane arttırıyorum arkadaşlar. Çift batıyorum. Şimdi 6 tane öreceğim. 1 2 3 4 5 6 ve bir tane daha arttıracağım. Yani çift batacağım sıradaki ilmeğin içine ve 4 tane sık iğnem kaldı. Onları da yapıyorum arkadaşlar. Ve sayım 16'ya çıktı. 16 sık iğne olarak arkadaşlar 11 sıra öreceğiz. 11 sıra arttırma eksiltme yapmadan 16 sık iğne örelim. Bir sıra ördüm arkadaşlar. İlmek belirleyicimi bayağı yeri kayıyor. Böyle buraya geldi arkadaşlar. Şimdi burada 6 tane sık iğne yapacağım. Bu sırada 6 sık iğne 3 4 5 6 sık iğne bir arttır yapıyorum arkadaşlar. Bir tane daha yapacağım. 6 sık iğne bir arttır. 6 sık iğne 3 4 5 6 sık iğne bir arttır. Yine yaptım. Yani aynı yere çift battım ve 2 sık iğnem kaldı. Onu da örüyorum arkadaşlar. Sayım 18'e çıktı. Şimdi 3 sıra 18 sık iğne örelim arkadaşlar. 3 sıra ördüm arkadaşlar, 18 sık iğne. Şimdi normalde sıra başım burası. Bunu çıkarıyorum arkadaşlar. 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6. Yani 4. sıradan 6 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. 6 sık iğne ördüm arkadaşlar. Burada bir zincir çekip sıkıştıralım burayı güzelce. Ve bir zincir çekip arkadaşlar ipi keseceğim. İpi keseceğim. Buradaki farklılığı söylemek istiyorum arkadaşlar. Önce ilk sağ bacağı örün. Yani ilk bacağı ördüğün bir tanesini ördüğünüz zaman arkadaşlar bu arttırmadan sonra 3-4 sıra örüp bitirin. İkinci bacağı ördüğümüz zaman arkadaşlar arttırmadan sonra 3 sıra örün. 4. sıradan da 6 sık iğne örüp ipi keselim. Bu böyle yapmamdaki amaç arkadaşlar şu bitme yerlerinin karşılıklı iç tarafa gelmesi. Bakın böyle iç tarafa gelmesi, yani biri yanda biri içte oluyor öbür türlü. Burada bitirirsen biri burada olacak, önde ek yer olmasın diye böyle yapıyorum arkadaşlar. Bacaklarımızı tamamladık. Sıra gövdemize geldi arkadaşlar. Bir dahaki videoda gövdeyi öreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınıza destek olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.